Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere matematik dersinizden birim kesirler konusunu anlatacağım. Alıştırmalar yapacağız, örnekler göstereceğim. Devamında birim kesirleri sıraya koyma, yani büyüklük küçüklük olarak karşılaştırma nasıl oluyor bunları anlatacağım. Ve devamında da birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme ya da sayı doğrusunda gösterilen birim kesirleri yazma nasıl oluyor bunları anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Bir bütünün eş parçalarından sadece bir tanesini gösteren kesir birim kesir oluyor. Ve payı 1 oluyor her zaman. Zaten bir parçayı gösteriyor çünkü. Örneklerimize bakalım. 7'de 1 örneğin. 30'da 1. 100'de 1. İşte nedir? Bir pastayı 30'a kestik. Bir parçayı ifade ediyor yani. Şimdi buradaki önceden hazırladığım resimlerdeki kesirleri yazacağız. Ve bu kesirlerin birim kesirlerini bulacağız. Ve buradaki kesirde kaç tane birim kesir var? Bunları göstereceğim. Şimdi ilk şeklimizde bakın bir bütün kaça kesilmiş? Bir sayalım. 2, 4, 6, 8. 8 de aşağıda var. 16'ya kesilmiş. Önce bu kesri bir yazalım. 16'da kaç tanesi boyanmış? 2, 4, 5. 4 de burada var. 9. Yani buradaki kesrimiz 16'da 9. Peki bu 16'da 9 kesrinin birim kesri kaç oluyor? Şöyle oluyor. Şöyle göstereyim. Bir parça yani. Şurası. 16'da 1 oluyor. Bir parçası. Peki buradaki resimde kaç tane birim kesir var? 9 tane birim kesir var. Bu resimdeki kesir bir basit kesir sevgili öğrenciler ve 9 tane birim kesir olduğunu buradaki pay kısmından anlayabilirsiniz. Yani resim olmasaydı sadece şu kesiri görseydik kaç tane birim kesir var diye sorsaydı öğretmeniniz pay kısmına bakacaktınız ve 9 tane birim kesir var diyecektiniz. Ve birim kesirleri yazarken paydayı aynı şekilde yazıyorsunuz 16 olarak. Üste ise 1 yazıyorsunuz. Çünkü bir parçayı ifade ediyor. Yan tarafta ise bir bileşik kesir var. Önce kesrimizi yazalım. Bir bütün kaça ayrılmış? Bakıyorum 9'a ayrılmış. Yazalım şuraya. Peki kaç tane parça yemişler? Yani 2 tane pasta var. Çünkü bir pasta yetmemiş. Bir başka pasta daha aynı büyüklükte kesilmiş. O da 9'a kesilmiş. Ama kaç misafir gelmiş? Bir bakalım 9 tane burada yemişler. 10, 11, 12, 13, 14. Yani bu resimdeki ifade edilen kesir 9'da 14 veya 14 bölü 9 da diyebilirsiniz. Peki bunun birim kesri nasıl yazılır? Yine ne demiştik? Paydayı 9 olarak yazıyoruz. Bir parça 9'da 1 oluyor yani. Bir parçayı ifade ediyor. Yani 9'da 1 oluyor. Demek ki 9'da 14 kesrinin birim kesri 9'da 1 oluyor. Peki kaç tane birim kesir var dersek şuradan pay kısmından anlarız. 14 tane birim kesir var deriz. Şimdi tam sayılı kesirlerde birim kesirleri nasıl ifade edeceğiz? İlk önce şu kesrimizi bir yazalım. Bakın 2 tane tam var. Başına yazalım 2 tam olarak. Sonra kesilen kısmı ifade edelim. 4'e ayrılmış ve 3 parça boyanmış. Yani buradaki şekil 2 tam 4'te 3'ü ifade ediyor. Peki birim kesri ne demek oluyor? Nasıl yazılıyor? Şöyle oluyor. Yine bir parça. Yani paydamız 4 ve üstte 1 yazıyoruz. Tam kısmı birim kesri gösterirken tam kısmı yazmıyoruz. Peki kaç tane birim kesir var? Bu kez pay kısmına bakarak hemen 3 tane birim kesir var demiyoruz. Niye? Çünkü burada tam olan yerler de var. Peki şöyle bir şey sorsam ben size. Tam olan pastalar da eğer diğer pasta gibi kesilmiş olsaydı kaça kesilecekti? 4'e kesilecekti. Yani 4 tane birim kesir buradan çıkacaktı. 4 tane de buradan çıkacaktı. 8, 9, 10, 11. Demek ki 2 tam 4'te 3 kesrinde 11 tane birim kesir var diye söyleyecektik. Yani tam sayılı kesirler olduğunda sadece pay kısmına bakarak 3 tane birim kesir var yazmayın. Çünkü o zaman yanlış olur. Başındaki tam olan kısmı da değerlendirmeliyiz. Zaten sonraki konuda kesirleri birbirlerine dönüşüm yaptığımızda tam sayıları bileşik kesire döndüreceğiz ve o zaman daha kolay bir şekilde kaç tane birim kesir olduğunu anlayacaksınız. Ama tam sayılar olduğunda şimdilik bu şekilde yapabilirsiniz. Başındaki tam kaça kesildiğini şuradan anlarsınız. Bakın 4'e kesilmeliydi. Çünkü paydamız 4.
O zaman 4 bundan, 4 bundan 8, 3 de bundan 11 tane birim kesir olduğunu görebiliriz. Alıştırma yapalım bakalım şimdi. Aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini yazalım. Kaç tane birim kesirden oluştuğunu belirtelim. Şimdi 25'te 18. Bunun birim kesiri ne olur? 25'te 1. Peki kaç tane birim kesir var? Pay kısmından anlarız. 18 tane birim kesir var. Bileşik kesirlerde de işimiz kolay. 26 tane var. Ama önce yazalım birim kesirini. 7'de 1. 26 tane birim kesir var. Tam sayılı kesirlerde ne demiştik? Başındaki tam olan kısmı unutmuyoruz. Bakın ilk önce yazalım biz birim kesiri. 10'da 1. Çünkü bu paydayı yazıyoruz ve üstte de 1 yazıyoruz. Peki kaç tane var? Şimdi 8 tane burada var. Bir de tam olan kısım kesilseydi kaça kesilecekti? Bakın payda 10. 10'a kesilecekti. 10 tane burada olacaktı birim kesir. 8 tane de burada var. O zaman 18 tane birim kesir olacaktı. Demek ki bir tam 10'da 8 kesirin içinde 18 tane birim kesir var. Şunu yapalım. 80'de 1 birim kesirimiz. Kaç tane var? 75 tane. 75 tane birim kesir var. 37 bölü 5 yani 5'te 1 yazmalıyız birim kesir olarak. Kaç tane var? 37 tane birim kesir var. Tam sayılı kesirimizin ilk önce birim kesirini yazalım. 5'te 1 yine burası. Peki bakın 3 tane tam var. Bu tamlar eğer bölünseydi, kesilseydi kaça kesilecekti? 5'e. 5, 10, 15. 3 kere 5, 15. Yani 15 tane parça buradan çıkacaktı. 2 tane de burada var. 15, 2 daha 17 tane birim kesir var. İşte bu şekilde yapmış olduk. Şimdi birim kesirleri sıralama nasıl oluyor? Resimler olduğunda çok kolay. Bakın burada 3'te 1, 8'de 1, 14'te 1 kesirlerini ben önceden gösterdim. Resim olduğunda kimin büyük olduğunu hemen anlıyorsunuz. Bakın 3'te 1 daha büyük değil mi? Boyanan kısımlar tabii ki. Yani bir pasta olsa ben bu kadar yesem en çok parçayı ben yemiş olurum diğerlerine göre. Çünkü diğerleri daha çok kesmişler pastalarını. Onların parçalar minicik olmuş. Şimdi buradaki kesir 3'te 1'i ifade ediyor. Buradaki 8'de 1'i ifade ediyor. Buradaki 14'te 1'i. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Yani şu alttaki sayı büyük olan kesir aslında en küçüktür. Hani bazen öğrenciler şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Burada 14 rakamını görünce bir doğal sayı olarak tabii diğer yanındaki doğal sayılardan fazla olduğu için bunu büyük zannediyorlar ama değil. Bu 14 pastanın kaça ayrıldığını gösteriyor. Herkes bir parça yese şu 3 pastadan kim daha çok yemiş olur? Tabii ki 3'te 1 olan pastayı yiyen daha çok yemiş olur. Demek ki burada zaten pay kısımları aynı. Alttaki sayılardan az olanı seçersek biz büyük olan kesiri bulacağız. Yani 3'te 1 kesri en büyük, sonra 8'de 1 sıraya giriyor ve en küçük 14'te 1 oluyor. Şimdi bir örnekte hiç resim olmadan yapalım, sonra diğer konuya bakalım. Örneğin şöyle 3 tane bir kesir size verildi. İşte 12'de 1, 5'te 1 ve 99'da 1. Hangisi daha büyük diye sorulduğunda paydalardan az olanı seçmelisiniz. Zaten üsttekiler 1. Yani 5'te 1 olan kesir diğerlerinden daha büyük burada. Hemen şöyle sıraya koyalım. 5'te 1 büyük. Daha sonra 12'de 1 geliyor. Ve en küçük 99'da 1. İşte birim kesirleri sıralarken bu şekilde yapıyoruz. Ve sayı doğrusunda gösterme konusunda ifade edelim. İlk önce öğretmeniniz size şöyle bir alıştırma verebilir. İşte 7'de 1 kesirini sayı doğrusunda gösterin. Ne yapacaksınız? İlk önce 0'ı koyacaksınız. Bakın birim kesiri zaten ifade ediyoruz burada. 7'ye ayıracaksınız yani bir bütünü. O zaman şöyle yapalım. 0'dan bir tavşan gibi hoplayalım. 1 adım, 2 adım, 3, 4, 5, 6 ve 7. adıma bir rakamını koyuyorum. Yani bir bütünü 7'ye ayırmış oldum. Ve birinci adımı göstereceğim. Yani şurası. İşte 7'de 1'in olduğu yer burası. 7'de 1 birim kesrini gösterdik. Sayı doğruları verildiğinde ve bunun birim kesri kaçta kaçtır dendiğinde şöyle yapmalıyız. İlk önce bütünümüzü sayacağız. Sıfırdan başlayıp bakalım kaça ayrılmış. Adım adım gidelim. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 adım. Ve birinci parçayı yazacağız. 9'da 1. Bir bütünü sayarken şuna dikkat edin sevgili öğrenciler. Bazen yanlış yapıyor çünkü bazıları. Sıfırdan başlıyorlar ama şöyle sayıyor. Buradaki çizgileri sayıyor yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu pastayı 10'a ayrılmış zannediyor. Hayır öyle değil. Başladığınız çizgiyi saymayın. Çünkü orada daha henüz adım atmadınız. Attığınız adımları sayıyorsunuz. Böyle bir adım, iki adım ve buradaki pastanın 9'a ayrıldığını görüyorsunuz. Şimdi burada da bakın bir ve iki tane bütün var ama bizi ilgilendiren kısım şuradaki bir bütünlük kısım. Bir bütün kaça ayrılmış? Bir bakalım. Bir adım, 2, 3, 4, 5, 6'ya ayrılmış. Bakın diğer bütün de aynı şekilde 6'ya ayrılmış. Demek ki bizim paydamız 6 olacak. Ve birinci adım 6'da 1 olacak. Buradaki sayı doğrusundaki birim kesir 6'da 1 oluyor. Bakın burada da 3 tane bütün var. Ama dediğim gibi bize bir tanesi lazım. Kaça ayrılmış? 1, 2, 3, 4'e ayrılmış. Diğerleri de aynı şekilde 4'e ayrılmış. Ve birim kesir ilk adımda oluyordu değil mi? O zaman bizim paydamız 4 olacak ve 4'te 1 olarak ifade edeceğiz. İşte birim kesirleri sayı doğrularında bu şekilde gösteriyoruz. Gösterilenleri de bu şekilde yazıyoruz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.